Novosibirsk'e doğru gidiyoruz. Yaklaşık 100 kilometre geldik. Bir dinlenme tesisinde hem benzin almak için hem de bir şeyler içelim diye, ısınalım diye durduk. Türk abilerle burada karşılaştık. Sağ Yüzündeki olsunlar, gülümsemenin sebebi. bize çay ısmarladılar. Türk çayını özlemişiz yine. Uzun zamandır Türk görmüyorduk. Güzel oldu. Teşekkür ederiz çay için. Çok memnun oldum. Sizin de yolunuz açık olsun. Şimdi Novosibirsk'e doğru devam ediyoruz. Bu arada kendilerinde Moğolistan sim kartı varmış. Artık Moğolistan'dan çıktıkları için onları bize hediye ettiler. Onun için de ayrıca teşekkür ederiz. Yolunuz açık olsun. Allah selamet. Bir önceki verdiğimiz molda yiyecek bir şeyler almıştık. Bir de şöyle bir şey bulduk. Üzerinde lahana var, soğan var, maydanoz var. Galiba bir de mayonez var. Tadı gayet lezzetli. Bir öğünümüzü böyle çıkarttık yolda. Novosibirsk'e 420 kilometre civarında kaldı. Hava gittikçe soğuyor. Şu an 10-12 derece civarında. Evden çıkmadan önce de termosumuza sıcak su almıştık. Artık yolda bu şekilde çay yapabiliyoruz. Zaten sallama çaylarımız var yanımızda. Güzel gidiyor. Sabah çok erken saatlerde yine yola çıktık. 9'dan beri yol yapıyoruz. Novosibirsk'e varmamıza 50 kilometre yol kaldı. Bir koç ayarlamıştık burada. İsmi Nadar. Şu anda önümüzdeki arabada. Evet, otobanda önümüze geçip dörtleri yaktı. Aslında biz anlayamadık o olup olmadığını. Benzin almak için benzincide durduk. Sonra bir baktık ki yanımıza geldi. Ancak öyle anlayabildik o olduğunu. Şimdi beraber onun evine doğru gidiyoruz. Bize önden pizza söyledi. Pizza sever misiniz dedi. Şu anda pizzalar da hazırlanıyor. Çok üşüdüğüm için pizza çok çekici geliyor. Çok tatlı birine benziyor. Tamamen pozitif enerji. Aynen öyle. Çok da konuşkan. Ben çok ısındım Nazar'a. Ben de çok ısındım. 2 gün zaten burada kalmayı planlamıştık. Böyle insanların evinde 2 gün planlamak çok güzel oluyor. Aynen öyle. Geçen ay tatil için Türkiye'ye gitmiş, Antalya Kemer'e. Ayaküstü biraz onları anlattı. O çok beğenmiş. Araba kiralamış. Diyor ki benzin fiyatları çok pahalı ama tabii ki bizim paramız değerli olduğu için bir valizle gittik diyor. 3 valizle geri döndük. Bütün iyi markalar sizde var ve hepsi çok ucuz diyor. İnanılmaz alışveriş yapmışlar. Biz hiçbir ülkede bunu yaşayamıyor muyuz ya? Vallahi hiç sorması. Ben de aynı durumdan şikayetçiyim. Bir türlü böyle rahat şey yapamadık yani. Gerçekten kaç tane ülkede McDonald's'a falan girdik. En ucuz fiyatlar bizde yani. İran desen sadece lokaldi bizim için. O lüksü yaşayamadık. Evet, yani zaten İran'da herhangi bir marka yoktu. Bakalım hangi ülke bize bunu yaşatabilir bilmiyorum. Neyse, çok keyifli bir akşam geçireceğimize inanıyorum. Havanın ne kadar soğuk olduğunu sisten anlayabilirsiniz. Ve ben buranın adını söylersem de anlayabilirsiniz. Sibirya'dayız. Omsk'ta Sibirya'ya girdik. Novosibirsk'te Sibirya'ya devam ediyoruz. Totalde Rusya'da 4 tane Sibirya şehri var. 2 tanesi Sibirya bölgesinin en büyük şehirleri. Ve şu anda en büyüğüne gidiyoruz. Novosibirsk nüfusu en fazla olan Sibirya şehri. Aynı zamanda da nüfusunun bir kısmını da Türkler oluşturuyor. Zaten Sibirya'nın bütün şehirlerinde Türkler yaşıyor. Artık Türk bölgesine de girmiş bulunuyoruz. Aynen öyle. Altay bölgesiyle bu daha da yoğunlaşacak. 2 gün sonra da Altay bölgesine doğru sürmeye devam edeceğiz. Bu arada benim zincirimden kötü sesler gelmeye başladı. Umuyorum ki sadece ayardır. Ayarla kurtarabiliriz. Yoksa buralarda zincir bulmak bizim için çok zor olacak.
Benim egzozumun da sesi arttı gibi geliyor şu anda. Sanki Akrapovic gibi ses çıkarıyor. Aa gerçekten ha. Acayip dehşet bir ses duyuyorum şu an. Acayip dehşet de ne demek? 600 kilometre yaptık bugün. Biraz normal değil mi Su? 618. Günün başında sıfırlıyorum ben bunu. Şu anda 619 oldu. Daha bir 50'miz var önümüzde. Lukoiller tekrar başladı Berkay. Bir modernlik belirtisi seziyorum. Türkiye'deyken Lukoil görmeyi bu kadar isteyeceğin aklına gelir mi? Türkiye'de Lukoillerin yüzüne bakmıyoruz. O da temiz tuvalet farkından tabii, benzin farkından değil. Buna çok itiraz eden olacaktır. Ama ben de çok bir fark göremedim. Ayrıca filtresiz kullanmamıza rağmen bakıyorum şöyle şeffaf olduğu için deponun içi herhangi bir pislik göremiyorum. Büyük şehirlerin girişlerinde hep araba markalarının böyle büyük showroomları oluyor. Ve yanında Ikea oluyor, Metro Market oluyor kocaman. Bakalım burada görebilecek miyiz? Manzara şahane. Burası bayağı büyük şehirmiş Su. Evin içerisine geldik. Kıyafetlerimizi çıkarttık. Buralara astık. Ayakkabılarımız eve yayılmaya başladık direkt. Bu odayı bize verdiler. Şöyle size odamızı bir göstereyim. Bu odada kalacağız. Odamıza da yerleştik. Şimdi çok da güzel bir ortam kırıldı bize. Orayı da göstereyim. Berkay. Hello. Hello. Greetings from Russia, from Siberia. Thank you for pizzas. Nice. Italian Çok lezzetli. pizza in Siberia. Nice. Ya arkadaş bulmuşsun. Evet. Yanından ayrılmıyor. Çok da acıkmış görünüyorsun. Çok uzun yol geldik. 665 kilometre. Hak ettik bunu bence. Biraz kalori. Do you check bikes? No? No. Okay. Breakfast. Russian breakfast. Harika bir kahvaltıyla karşı karşıyayız. Günaydınlar. Günaydın. Bugün çalışma günü. Lastikler değişecek ve Zincir bakımı yapılacak. Bakım derken ayarı yapılacak. Ve Berkay'ın elcik kısmına zinciri takılacak. kopmak üzere. Evet, onlara mutlaka bakmamız lazım ama ondan önce biraz enerji almamız lazım. Müthiş bir Fazlasıyla kahvaltı enerji burada hazırlamış. var gibi duruyor. Amazing breakfast. Bir şeyleri yedikten sonra Direkt aşağıya olarak doğru motosikletin ineceğiz. yanına ineceğiz. Motorlarımızı dün gece buraya park etmiştik. Her şey sapasağlam duruyor. Çıkarttım kilitleri. Hızlıca başlayalım ha. Lastiklerimiz yok Berkay. Arabada. Aylardır yanımızda olan bu sarı şeyleri sonunda kullanıyorum. Olmadı. Sol. Heh. Şimdiden yoruldun ha? Yok, yorulmak yok. Bugün yorulmak yok. Çok işimiz var. Nerede? Berkay'ın ilk defa lastik değiştirmesini izliyoruz. Burada normalde lastik değiştirebilecek yerler var. Ya yedek iç lastiğimiz de var. Delersek yenisini takarız. Ne yapalım? Bu yolda da başımıza gelebilir. Lastiğimiz patlayabilir. Sökmeyi öğrenmek lazım. Böyle kendi kendine. Evet. Lastik patlasa bunu yapacağız. Yapacağız evet ama öğrenmek için bir usta yanında olsaydı biraz daha iyi olabilirdi tabii. Bir önceki Söktük lastik bakalım. değişiminde ben gözlem yapmıştım. Nasıl değiştirdiğini. Şimdi onu uyguluyorum. Bir önceki lastik değişiminde ben gözlem yapmıştım. Şimdi onu uyguluyorum aslında. Öğrenmiş yani. Yalnız benim tek güvencem 2 dakika mesafede bir lastikçi varmış.
Ona güveniyorum şu anda. Hem de motosiklet lastikçisiymiş. Eğer bir sıkıntı olursa sırtımıza lastikleri atıp gidebiliriz. Gerçi Berkay bu işlerde çok iyi. İç lastiği delmeden çıkartmayı başardık. Bu benim için bir gurur meselesi oldu. Şimdi dış Üçümüz lastiği birlikte çekiyoruz. tabii. Ama neden üçümüz birlikte? Şu sibobu çıkartmak için iğneyi bulamamıştım. Son dakika aklıma geldi. Pompanın çantasındaydı. Onu alınca kolay bir şekilde lastiği indirdik. Sonuna kadar indirdik ve çıkartmayı başardık. Önce bir denedik. Sabunsuz olmadı. Eğer bunu burada değil de başka bir yerde yapma ihtiyacı duyarsak yanımızda zaten şampuan var. Şampuanı kullanacağız. Biraz daha. Tamam. Biraz gres yağımız olsaydı iyi olurdu. Şunun içine sürerdik ama maalesef elimizde yok. Acaba zeytinyağı sürsem işe yarar mı? Ne düşünüyorsun? O gres yağı sadece kayması içinse Evet. işe yarar. Ama gres yağı bir yandan da kirlerin içeriye girmemesini sağlıyor. Ha, o işe yaramayabilir. Evet. Çünkü zeytinyağı çok ince olduğu için Zeytinyağı belki geri çıkmasını da sağlayabilir. belki bir yerde gres yağı bulursak sadece bunu söker, içine gres yağı koyarız. Ha? Eğer mecburi bir şeyse o zaman Yani %100 emin değilim mecburi miyiz buna. Neyse şimdilik böyle takalım. Şimdilik böyle takalım. Bu arada şişirdik, biraz bekledik. Herhangi bir inme yok. Bu demek oluyor ki bu işi başardık. Lastiğimiz patlarsa biz bu işi yapabiliriz. Kendimi bu tarafta da denemiş oldum. Benim için iyi oldu. Pratik. Pratik her zaman iyidir. kendine bir şeyler katmaya devam ediyorsun. Aynen öyle. Bu yollar bana çok şey öğretti. Bir kitapta yaz artık Berkay. Ha? Zinciri çok az daha müdahale gerekiyor galiba. Şu an ayarladım ama Bir bolluk ben de gördüm. evet çok az bir bolluk var. Ama zincirimiz katlanmaya başlamış Su. Türkiye'ye kadar idare etsin, söyle ona. Türkiye'ye kadar idare edecekmişsin. Evet, benimki bitti. Zincir ayarımızı da yaptık. Şimdi Su'nun motoruna başladım. Tabii artık deneyimliyiz. Çok kolay ilerliyor bence çünkü bir lastiği söküp yapmamız 1 saat aldı. Şimdi diğerine başladı Berkay. Biz sadece söküp takarken yardım ediyoruz. Onun dışında Berkay hallediyor zaten. Testlerini de yaptık. Kolay bir işmiş ya. Lastik işini düzgün bir şekilde hallettik ve şimdi Elci kısıtmayı takıyoruz. Bir tanesini Türkiye'den almıştık. Bir tane daha almıştık ama bizim çıkışımıza yetişmedi maalesef. Şimdi yolumuzun üstünde bir şehirde bulduk. Aynısından. Birebir aynısından. Onu da yolda giderken alacağız. Şimdi Su'nun motoruna takıyoruz. Yolda giderken üşümeyelim diye. önce benimkine taktık. Ben aslında sana takalım dedim ama benimkine takmak istedi. Koca yürekli Berkay. Koca yürekli kocam. Benim ellerim üşümesin diye. Bir aksilik olmazsa 2 gün sonra ona da alacağız. Oldu. Çalışıyor. Bitti. Artık ısınacaksın. Ama lütfen koltuk ısıtmayla birlikte kullanma. Önce birini kullan, sonra öbürünü kullan. Çünkü çok fazla elektrik çekecek. Bu motosikletlerimize zarar verebilir. Kullanacağım. İyi de zaten hava soğuksa benim ikisine de ihtiyacım var demektir. Hayır, önce birini, sonra birini. Önce elini ısıt, sonra poponu ısıtırsın. Motosikletlerin işlemleri bittikten sonra biz de duşlarımızı aldık. Temizlendik. Motosikletleri temizler miyiz bilmiyorum. Ama kısaca lastiklerin performansından bahsetmek istiyorum sizlere. Zaman zaman bahsettik yolda, evet. Ama genel bir değerlendirme yapmak gerekirse 12.000 kilometre kullandık biz bu lastikleri. 12.000 kilometre boyunca bize hiç sorun çıkartmadı. Offroad'da da kullandık, çölde de kullandık.
Asfaltta da kullandık, yağmurda da kullandık. Biliyorsunuz zaten, gördünüz hep sizde. Performansı gayet iyiydi. Çok çabuk ısınıyorlar. Yumuşak lastik oldukları için bu bizim için önemliydi. Özellikle biz yağışlı havalarda korkuyorduk. Eski lastiklerimiz çok sert hamura sahip olduğu için kolayca kayıyorlardı. Bunlardan çok memnun kaldık bu konuda. Şimdi yenilerini taktık. Sanıyorum ki bunları daha uzun süre kullanacağız. Çünkü sıcak havalardan epey uzaklaştık. Artık soğukta kullanacağız. Dolayısıyla aşınması, erimesi daha geç olacak. Instagram'da paylaştığımızda çok kötü lastik olduğunu, bizi sürekli yolda bırakacağını söyleyenler olmuştu. Biz denemek istedik tüm gelen yorumlara rağmen. Denedik ve memnun kaldık. Herkese tavsiye ediyoruz. İran Yasa lastiklerimizin markası. Ön lastiklerimizi ise daha sonraki kilometrelerde takmıştık. Dolayısıyla daha az aşındılar. Zaten her zaman arka lastik bir tık daha erken aşınıyor ve bitiyor. Bunları da muhtemelen Rusya'yı bitirene kadar kullanacağız. Şimdi tek sorunumuz zincir kaldı. Yolda deneyeceğiz. Deneyip göreceğiz. Eğer bize sorun çıkartıyorsa biz zincir arayışına gireceğiz. Aslında Türkiye'de yedek zincirlerimiz ve dişli kitimiz var. Ama maalesef yanımızda değiller. Biz Türkiye'ye yine yaklaştığımızda değiştiririz diye düşünmüştük. Tahminimizden daha erken sürede aşındılar. Nedeni ise sanıyorum ki kum. Evet, Scottoiler'larımız çok iyi çalışıyor ve dişlerimizin aşınmasını engelliyor. Ama ne de olsa kumlar O-ringlerin arasına giriyor. Maalesef ki Türkiye'de yaptığımız bakımda ben zincire biraz da tazikli su sıktım. Çabuk bitmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu olabilir. Deneyip göreceğiz dediğim gibi. Şimdi biraz şehri gezelim. Novosibirsk'te evden çıktık ve şehir turu yapmaya başladık. Şu anda ana caddedeyiz. Şehrin sakinleri bu şekilde. Hi. Ha? Hay değil, private diyeceksin. Ha, private. Private. Gözlüğü nasıl atmıyorlar gözlerinden? Şehir merkezi oldukça modern. Carl's Jr.'dan tutun Intimissimi'ye hep böyle büyük markalar var burada. Çoğu büyük marka çekilmemiş. Burger King ve KFC de çekilmemiş ama McDonald's çekilmiş ülkeden. Buna Ruslar da anlam verememiş. 2 gün önce de IKEA çekilmiş. Evet. Evlerine bir sürü şey sipariş etmişler ama çekildiği için alamamışlar. Kötü olmuş. Şehir merkezi oldukça güzel ama burada yaşanır mı derseniz şehir olarak yaşanır da etrafında hiçbir şey yok. Doğa anlamında var ama çok dünyadan uzak gibi değil mi burası? Evet ya, hiçbir yere ulaşım yok. Ama şehirlerin içi genelde yeşil böyle. Şimdi eski Novosibirsk'ten geçiyoruz. Buranın en eski binası şu karşıda gördüğünüz bina. Civardaki yapılmış tüm yapılarda çok küçük bir alan aslında. Sovyetler döneminden kalmış. Aslında buradaki yeni yapılar da Sovyetler dönemine benziyor. O yüzden çok bir farklılık yok. Biz farklı hissetmedik, en azından öyle söyleyeyim. 2000'li yıllardan önce burası tamamen tahta evlerden oluşuyormuş. Ahşap. Odun hatta. Şu bak, odunları göster. Direkt olarak ağaçtan. Daha sonra şehirde 2000'li yılların başlarında çok büyük bir yangın çıkıyor. Bütün şehir yanınca ahşap evlerin çoğu yok oluyor. Ve daha sonra inşalarını taşla yapmaya başlıyorlar. Ne taş evler yapılıyor? Şehrin genelinde genellikle sessizlik hakim. Şu anda tarihi tiyatro salonunun önündeyiz. Her yer yemyeşil. Ha Su? Ve her sanatçının kendine ait bir ağacı var burada. Önlerine de isimlerini yazmışlar. O
O kadar özel bir sokaktan yürüyoruz ki resmen burası sanat kokuyor ve bir yandan da buranın yerlerinden burayı dinlemek çok özel. Sibirya'nın en özel şehrindeyiz. Novosibirsk. Dün eve geldik. Güzel bir ortam kurduk kendimize. Sonsuz Rota video gecesi yaptık. Oturduk saatlerce videolarımızı izledik. Çok keyifliydi. İngilizce altyazı olduğu için de onların da anlayabilmesi çok kolay oldu. Ben İngilizce yazıyorum ama bütün dillere çeviriyor YouTube. Bu da çok güzel. Rusça altyazılı izledik. Şimdi kahvaltı zamanı. Kahvaltıdayız. Baklit. Ne yiyorsun? Baklit yiyorum. Tipik Rus kahvaltısıymış bu. Çok fazla enerji veriyormuş. Doğaya, kampa falan gittiklerinde de yanına sadece bundan alıyorlarmış. Dolayısıyla hızlıca kahvaltılarını yapıp etkinliklerine devam ediyorlarmış. Şimdi bize de bu sabah bundan hazırladılar. Dün sabah omlet vardı ama bu sabah tipik Rus kahvaltısıyla kahvaltımızı tamamlıyoruz. Sonrasında hızlıca yola koyulacağız. Önümüzde yine bir 400-450 kilometre yol var. Artık Altay bölgesine giriş yapacağız. Bu arada ya bakalım, beğenirsen markette gördüm ben ondan. Ben yapabilirim bunu. Şeye benziyor. Bizim bulgura benziyor ama bulgur değil dedi. Bizde de bulgur var dedi. Şimdi fotoğrafını arıyor galiba. Bulgurun fotoğrafını arıyor. Evet, ben markette bulgur da gördüm. Bunun bulgur olmadığını biliyorum. Bu başka bir şey. Bu Tada'nın pilavlarında kullanılıyordu. Biz orada Ferik yemiştik. pilavı. Firik pilavı. Ha. Ferik pilavı. Firik bulguru mu diyorlar bunu artık? Ne diyorlar bilmiyorum. Neyse, biz kahvaltımıza oturuyoruz ve daha sonra Altaylara doğru yola çıkacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Yorum yapmayı da unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. So in Turkish, this one is called like this. Kara buğday. Biz bilmiyormuşuz. Yeah, we have bulgur, but it looks like this. Yeah? Yes, It's yes. yellow. Yeah, but this one is Bon appetit. Morning. Good morning. this one. Mhm. Yeah, it's very popular in Russia, and every family, I think, every morning they eat this.